Firavun'un sarayında sönmeyen iman. Hazreti Maşite ve Hazreti Asiye. Bir saray düşünün. Dışarıdan bakınca ihtişamlı, güçlü, yenilmez gibi görünen bir saray. Kapılar yüksek, duvarları sağlam, emri her yere ulaşan bir hükümdarın sarayı. Ama o sarayın içinde altından daha parlak bir şey vardı. İman. Ve o iman en karanlık yerde bile sönmeyen bir nur gibi parlıyordu. Bu hikaye sadece geçmişte yaşamış acı bir olay değildir. Bu hikaye insanın en zor anda neye tutunduğunu gösteren bir aynadır. Çünkü bazen insanı imtihan eden şey fakirlik değildir. Bazen güçtür, korkudur, evlat sevgisidir, yalnız kalmaktır. Herkes susarken hakikati söyleyebilmektir. Firavun kendisini insanların üstünde gören, kibriyle sınırları aşan bir hükümdardı. Onun düzeninde itaat vardı ama merhamet yoktu. Korku vardı ama adalet yoktu. İnsanlar ya susacak, ya boyun eğecek ya da bedel ödeyecekti. Fakat Allah bazen en büyük zulmün içine en büyük iman örneklerini yerleştirir. İşte bu sarayda kaynaklarda Maşte diye anılan mümin bir kadın yaşıyordu. O sarayın güçlülerinden biri değildi. Ordusu yoktu, makamı yoktu, serveti yoktu. Sadece kalbinde Allah'a bağlılığı vardı. Bir gün Firavun'un kızının saçlarını tararken elindeki tarak yere düştü. Eğilip alırken dilinden Allah'ın adı döküldü. Bu sıradan bir söz gibi görünebilir. Ama Firavun'un sarayında Allah'ın adını anmak korku düzeninin kalbine atılmış bir kıvılcımdı. Firavun'un kızı şaşırdı. Bu sözün ne anlama geldiğini sordu. Maşite artık gizlenmedi. Kalbindeki imanı saklamadı. Çünkü bazı anlar vardır, insan ya susarak kendini korur ya konuşarak ruhunu kurtarır. O ruhunu seçti. Benim de senin de Rabbin Allah'tır anlamına gelen o büyük hakikati dile getirdi. Bu söz Firavun'a ulaştığında kibirle dolu kalbi öfkeyle kabardı. Çünkü zorba insanların en çok korktuğu şey kılıç değil hakikattir. Hakikati susturmak isterler. Çünkü bir kişi gerçekten inanırsa onun kalbine artık hiçbir taht hükmedemez. Firavun Maşite'yi çağırttı. Onu korkutmak istedi. İnancından dönmesini istedi. Ama o mümin kadın geri adım atmadı. Dünyadaki bütün baskılar karşısında kalbini Allah'a teslim etmişti. Sonra imtihan daha da ağırlaştı. Firavun onun sadece kendisini değil çocuklarını da hedef aldı. Çünkü bir annenin en hassas yeri evladıdır. Zorba bunu biliyordu. Maşite'nin imanını anne yüreğinden vurmak istedi. Bir anne düşünün. Bir yanda evlatları, diğer yanda Rabbi. Bir yanda dünyanın en yakıcı acısı, diğer yanda sonsuz hakikat. İşte Maşite'nin imtihanı burada büyüdü. Rivayetlerde anlatıldığına göre çocukları birer birer onun gözleri önüne getirildi. Firavun onun çözülmesini, dizlerinin titremesini, imanından vazgeçmesini bekliyordu. Ama Maşite'nin kalbi acının içinde bile Rabbine bağlıydı. Bu sahnenin en sarsıcı tarafı sadece zulmün büyüklüğü değildir. Asıl sarsıcı olan bir annenin imanındaki vakardır. O evlatlarından ayrılmak istemeyen bir anneydi. Ama Allah'tan da ayrılmak istemeyen bir mümindi. Ve son isteği kalbinin ne kadar şefkatle dolu olduğunu gösteriyordu. Çocuklarıyla birlikte gömülmeyi istedi. Dünyada onları korumaya gücü yetmemişti belki ama son arzusunda bile onlardan ayrı kalmak istemedi. Sonra
en küçük çocuğuna sıra geldi. Anne kalbi dayanmanın sınırına geldiğinde Allah'ın izniyle o küçücük yavrunun dili açıldı. Annesine sabrı hatırlattı. Hak üzerinde olduğunu müjdeledi. İşte burada insan anlıyor ki Allah kulunu bazen en zayıf yerinden değil, en güçlü imanından tutar. Bazen teselli hiç beklenmeyen bir yerden gelir. Bazen bir bebek sesi bir annenin yıkılan dünyasına cennet kapısı gibi açılır. Maşite ve çocukları dünyada zulme uğradılar. Ama imanları unutulmadı. Çünkü Allah için verilen hiçbir bedel kaybolmaz. İnsanlar unutur. Zaman geçer, saraylar yıkılır. İsimler silinir ama Allah katında samimiyet asla zayi olmaz. Şimdi aynı sarayın başka bir köşesine bakalım. Firavun'un eşi Asiye. O sarayın en yakınındaydı. Dünyalık imkanların içindeydi. İnsanların imrendiği bir hayatın tam ortasındaydı. Ama kalbi o saraya ait değildi. Asiye, bebek Musa'nın hayatına dokunan merhametli bir kadındı. O çocuğun öldürülmesine razı olmadı. Allah'ın kaderi Firavun'un sarayında büyüyecek bir peygamber için Asiye'nin kalbinden geçen merhameti vesile kıldı. Yıllar geçti. Musa aleyhisselam hakikati getirdi. Firavun inkarda ve kibirde direndi. Saray yine korkunun merkeziydi. Ama Asiye'nin kalbi artık gerçeği tanımıştı. O Firavun'un eşi olmasına rağmen Firavun'un yolunu seçmedi. Çünkü insanın yanında yaşadığı kişi kalbinin yönünü belirlemez. Kalp kime teslimse insanın gerçek tarafı orasıdır. Asiye dünyada saraya sahipti ama duasında sarayı istemedi. Rabbinden cennette kendi katında bir ev istedi. Bu dua çok derindir. Çünkü o dua bize şunu öğretir. İnsan bazen her şeye sahip gibi görünür ama ruhu esaret altındadır. Bazen de dünyadan vazgeçer ama Allah katında gerçek özgürlüğü bulur. Firavun'un zulmü Asiye'ye de yöneldi. Onu korkutmak, inancından döndürmek istedi. Ama Asiye makamı Allah'a tercih etmedi. Dünyanın ihtişamı gözünden küçüldü. Çünkü kalbi daha büyük bir hakikati görmüştü. Burada iki kadın var. Biri sarayın hizmet tarafında, biri sarayın en yüksek yerinde. Biri görünmeyen bir anne, diğeri hükümdarın eşi. Biri çocuklarıyla imtihan edildi, diğeri konforuyla, makamıyla ve canıyla. Ama ikisi de aynı hakikatte birleşti. Allah'a bağlılık. Bu yüzden bu kıssa bize sadece geçmişi anlatmaz. Bugün bizi de anlatır. Bizim firavunlarımız bazen dışımızda değil, içimizdedir. Bazen kibirdir, bazen korkudur, bazen menfaattir. Bazen insanlar ne der düşüncesidir. Bazen de rahatımız bozulmasın diye susmayı seçtiğimiz anlardır. Maşite bize en zor anda bile Allah'ın adını unutmamayı öğretir. Asiye bize dünyanın en parlak imkanları içinde bile kalbi Allah'a çevirmeyi öğretir. Biri acının içinde sabrı gösterir, diğeri ihtişamın içinde teslimiyeti gösterir. Ve ikisi de bize aynı soruyu bırakır. Ben hakikat karşısında nerede duruyorum? Korktuğumda susanlardan mıyım yoksa kalbini Allah'a emanet edenlerden mi? Dünya önüme açıldığında yönümü kaybedenlerden biri miyim yoksa Asiye gibi gerçek yurdu Rabbimin katında arayanlardan mı? Bu hikayeden geriye saray kalmadı. Firavun'un saltanatı kalmadı. Zulmünün gücü kalmadı. Ama Maşite'nin imanı kaldı. Asiye'nin duası kaldı. Allah için sabredenlerin izi kaldı. Çünkü zulüm ne kadar büyürse büyüsün imanla duran bir kalbi yenemez. Ve unutmayın,
İman bulunduğu yere benzemez. İman bulunduğu yeri değiştirir.